Mekke'de Müslümanlar üzerindeki baskı giderek artıyordu. İnananlar inançları uğruna büyük sıkıntılar çekiyordu. Allah'ın izniyle Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlamışlardı. Mekke'de kalan Müslümanlar ise büyük bir imtihanın içindeydi. Müşrikler, Müslümanların Mekke'den ayrılmasından ve İslam'ın Medine'de güç kazanmasından endişe ediyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimizin hicretini engellemek için plan yapmaya başladılar. Peygamber Efendimiz de Allah'ın izniyle hicret hazırlığına başladı. Yanında yol arkadaşı olarak Hazreti Ebubekir vardı. Allah yolumuzu kolaylaştırsın. Gece karanlığında Mekke'den ayrıldılar. Önlerinde uzun ve zorlu bir yol vardı. Fakat onlar bütün tedbirlerini alarak Allah'a tevekkül ediyor ve Medine'ye doğru ilerliyorlardı. Takip edilme ihtimaline karşı farklı bir güzergah tercih ettiler ve Sevr Dağı'na yöneldiler. Zorlu kayalıkları aşarak mağaraya doğru ilerlediler. Ya Resulallah, burası güvenli görünüyor. Bir süre Sevr mağarasında kalacaklardı. Bu sırada onları arayanların izlerini kaybetmesi ve tehlikenin uzaklaşması bekleniyordu. Fakat müşrikler aramaktan vazgeçmemişti. İzleri takip ederek Sevr Dağı'na kadar ulaştılar ve dağın kayalıklarında arama yapmaya başladılar. Ya Resulallah, eğer ayaklarının altına baksalar bizi görecekler. Arayanlar artık mağaranın yakınına kadar ulaşmıştı. Her adımda tehlike biraz daha yaklaşıyor, mağaranın içindeki sessizlik ise devam ediyordu. Müşrikler mağaranın hemen önüne kadar geldiler. İnsanların kalplerini titreten bu anda görünürde onları koruyacak hiçbir şey yok gibiydi. Tehlike artık çok yakındı. Hazreti Ebubekir'in endişesi mağaranın sessizliği içinde daha da belirginleşmişti. Tam bu sırada mağaranın girişinde dikkat çekici bir görüntü vardı. Kayalıkların arasında örülmüş ince bir örümcek ağı mağaranın uzun zamandır kullanılmadığı izlenimini veriyordu. Mağaranın girişindeki küçük güvercin yuvası da bu görüntüyü tamamlıyordu. Her şey mağaranın sessiz ve dokunulmamış olduğunu gösteriyordu. Müşrikler mağaranın girişindeki örümcek ağını ve güvercin yuvasını görünce burada kimsenin bulunmadığını düşündüler. Mağaraya girmeden geri dönerek dağdan uzaklaştılar. Böylece büyük bir tehlike geride kaldı. Müşriklerin ışıkları uzaklaştıkça Sevr mağarası yeniden sessizliğe büründü. Allah'ın yardımıyla tehlike geçmişti. Bu olay hicret yolculuğunun en ibretli anlarından biri olarak tarihe geçti. Tehlikenin tamamen geçmesinin ardından yolculuk yeniden başladı. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Bu yolculuk yalnızca bir şehirden başka bir şehre yapılan göç değildi. Aynı zamanda sabrın, tedbirin, teslimiyetin ve Allah'a güvenmenin eşsiz bir örneğiydi. Sevr mağarasında yaşananlar asırlar boyunca müminlere önemli bir gerçeği hatırlattı. İnsan elinden gelen tedbiri almalı, zorluklar karşısında sabretmeli ve sonucunu Allah'a bırakmalıdır. Çünkü Allah'ın yardımı hiç umulmadık bir anda ve hiç beklenmedik bir yoldan gelebilir.